Milattan önce 5. yüzyılın başlarında Antik Yunan dünyası yalnızca askeri bir tehditle değil, varoluşsal bir krizle karşı karşıyaydı. Doğudan yükselen Pers İmparatorluğu o güne kadar bilinen en büyük siyasi ve askeri güçtü. Kral 1. Darius'un Maraton'da uğradığı yenilgi Persler için yalnızca geçici bir aksilikti. Tahta geçen oğlu Xerxes bu yenilgiyi telafi etmek ve Yunan şehir devletlerini kesin biçimde boyunduruk altına almak istiyordu. Xerxes'in hazırladığı sefer bir intikam yürüyüşü olmanın ötesindeydi. Pers ordusu sayısız etnik topluluktan oluşan yüz binlerce askerden meydana geliyordu. Kara ordusuna Ege'yi kaplayan devasa bir donanma eşlik ediyordu. Bu güç karşısında Yunan şehir devletleri parçalıydı. Her biri kendi çıkarını düşünüyor, ortak bir savunma fikrine mesafeli yaklaşıyordu. İşte bu kaotik ortamda Atina özel bir konumdaydı. Kültürel ve politik açıdan yükselen bir şehir olmasına rağmen askeri açıdan savunmasızdı. Güçlü surlara sahip değildi ve kara ordusu Perslerle açık bir meydan savaşına girebilecek kapasiteden uzaktı. Atina'nın kaderi bu nedenle birkaç kritik kararın alınmasına bağlıydı. İşte bu noktada tarih sahnesine çıkan isim Atinalı devlet adamı ve general Temistokles oldu. Temistokles geleneksel aristokrat sınıfa mensup değildi. Bu durum Atina siyasetinde onun sürekli olarak sorgulanmasına ve rakipleri tarafından küçümsenmesine neden oldu. Ancak Temistokles'in gücü soyundan değil, ileri görüşlülüğünde yatıyordu. O, Pers tehdidinin yalnızca askeri değil, aynı zamanda stratejik bir mesele olduğunu erken fark eden az sayıdaki liderden biriydi. Temistokles'e göre Perslerle yapılacak savaş, Atina'nın alışık olduğu türden bir kara savaşı olmayacaktı. Perslerin asıl gücü sayı üstünlüğü ve geniş coğrafyalarda hareket edebilme kapasitesiydi. Bu nedenle Atina'nın düşmanın güçlü olduğu alanda değil, zayıf olduğu noktada savaşması gerekiyordu. Bu zayıf nokta ise denizdi. Pers istilası yaklaşırken Atinalılar her zamanki gibi tanrılara danışma yoluna gitti. Delfi'deki Apollon tapınağından gelen kehanet belirsizliğiyle ünlüydü. Ahşap bir duvar Atina'yı kurtaracak. İşte bu kehanet Atina'da hararetli tartışmalara yol açtı. Bir kesim kehanetin Akropolis çevresine inşa edilecek ahşap savunma hatlarını işaret ettiğini düşündü. Onlara göre şehir savunulmalı, Atina terk edilmemeliydi. Ancak Temistokles kehaneti çok daha farklı bir şekilde yorumladı. Ona göre ahşap duvar denizlerde inşa edilecek bir savunmayı, yani savaş gemilerini temsil ediyordu. Temistokles Atina meclisini bu yorumun doğruluğuna ikna etmeyi başardı. Lauren'deki gümüş madenlerinden elde edilen büyük gelir halka dağıtılmak yerine donanmanın güçlendirilmesi için kullanıldı. Bu karar kısa vadede halk arasında hoşnutsuzluk yaratsa da uzun vadede Atina'nın kaderini belirledi. Kısa süre içinde Atina, Yunan dünyasının en güçlü deniz filolarından birine sahip oldu. Bu noktada Temistokles'in stratejisi yalnızca savunmaya yönelik değildi. O, deniz gücünün Atina'ya yalnızca hayatta kalma şansı değil, aynı zamanda politik üstünlük de kazandıracağını biliyordu. Donanma, Atina'nın Ege'de söz sahibi olmasını sağlayacak ve gelecekteki gücünün temelini atacaktı. Pers ordusu Yunanistan'a girdiğinde Temistokles'in öngörüleri bir karşılarına çıkmaya başladı. Sparta Termopoli'de karada direnirken Atina için zaman daralıyordu. Pers kara ordusunun karşısında durmak mümkün değildi. Bu noktada Temistokles tarihte ender görülen bir liderlik örneği sergileyerek Atina'nın boşaltılması kararını aldı. Bu karar yalnızca askeri değil, psikolojik ve kültürel açıdan da son derece ağırdı. Atina tanrılarla özdeşleşmiş tapınaklarını, atalarının mezarlarını ve evlerini geride bırakıyordu.
kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Salamis ve çevresindeki adalara tahliye edildi. Şehir bilinçli olarak Perslere terk ediliyordu. Pers ordusu Atina'ya girdiğinde şehir neredeyse bomboştu. Akropolis yakıldı, tapınaklar yıkıldı. Xerxes bu manzarayı uzaktan izleyerek Yunan direnişinin kırıldığını düşündü. Ancak bu Themistokles'in planının tam da istediği noktaya ulaştığı andı. Themistokles Pers donanmasını Salamis boğazına çekmek istiyordu. Çünkü bu dar deniz geçidi Perslerin sayı üstünlüğünü etkisiz hale getirecekti. Geniş açık denizlerde avantajlı olan büyük Pers gemileri dar boğazda manevra kabiliyetlerini kaybedecekti. Buna karşılık Atina'nın gemileri yani triremleri çevik ve hızlıydı. Themistokles'in planı basitti ama son derece riskliydi. Pers donanmasını açık denizde değil, dar ve karmaşık bir coğrafyada savaşa zorlamak. Salamis Boğazı Attika kıyıları ile Salamis adası arasında uzanan dar bir deniz geçidiydi. Bu bölge büyük ve kalabalık bir donanma için son derece elverişsizdi. Pers filosu sayıca üstündü. Fenike, Mısır ve Anadolu kıyılarından gelen yüzlerce gemiden oluşuyordu. Ancak bu gemilerin büyüklüğü ve yoğunluğu dar alanda bir avantaj değil, dezavantaja dönüşebilirdi. Themistokles'in elindeki Yunan donanması daha küçüktü. Ancak özellikle Atina'ya ait tremler hız ve manevra kabiliyeti açısından son derece etkiliydi. Tremler 3 sıra kürekçiye sahipti. Hafif yapıları sayesinde ani dönüşler yapabiliyor ve düşman gemilerine yandan çarpma taktiği uygulayabiliyordu. Bu çarpma manevrası Diekpalos veya Peripalos olarak bilinen teknikler dar sularda çok daha etkiliydi. Ancak Themistokles'in karşılaştığı ilk sorun Persler değil müttefikleriydi. Yunan şehir devletleri arasında görüş ayrılıkları vardı. Özellikle Peloponnes'te komutanlar donanmanın Salamis'ten çekilip Korintos yakınlarında savunma hattı kurmasını istiyordu. Onlara göre açık alanda geri çekilmek daha güvenliydi. Themistokles bunun bir hata olacağını düşünüyordu. Açık denizde Pers sayısal üstünlüğü belirleyici olacaktı. Bu nedenle Yunan donanmasını Salamis'te tutmak için siyasi manevralara başvurdu. Hatta bazı antik kaynaklara göre geri çekilme ihtimalini ortadan kaldırmak için Pers kralına gizlice haber gönderdi. Bu mesajda Yunan donanmasının dağılmak üzere olduğu ve saldırı için uygun anın geldiği bildiriliyordu. Bu hamle iki sonucu beraberinde getirdi. Birincisi, Xerxes saldırıyı hızlandırdı. İkincisi, Pers donanması gece boyunca boğazın girişini kapatarak Yunan gemilerinin kaçış yolunu kesmeye çalıştı. Böylece Yunanlar için geri çekilme seçeneği fiilen ortadan kalktı. Artık savaş kaçınılmazdı. M.Ö. 480 yılının Eylül ayında sabahın erken saatlerinde savaş başladı. Pers gemileri boğaza doğru ilerlerken düzenleri bozulmaya başladı. Sayıca fazla olmaları dar alanda koordinasyonu zorlaştırıyordu. Gemiler birbirine çarpıyor, kürekler kırılıyor, manevra alanı daralıyordu. Üstelik Xerxes savaşın sonucunu görmek için kıyıya kurulmuş bir tahta oturuyor ve çatışmayı izliyordu. Bu durum Pers komutanları üzerinde ayrı bir baskı yaratıyordu. Yunan donanması ise daha düzenliydi. Themistokles'in planı netti. Pers gemilerinin sıkışmasını beklemek ve ardından ani koordineli saldırılarla düzenleri parçalamak. Atina tremleri hızla ilerliyor, düşman gemilerinin yan tarafına çarparak gövdelerini deliyor ve ardından geri çekiliyordu. Küçük ve çevik yapıları sayesinde yön değiştirip tekrar saldırabiliyorlardı. Savaş ilerledikçe Pers filosunun avantajı erimeye başladı. Fenikeli gemiler geriye çekilmeye çalışırken arkadan gelen gemilerle çarpışıyor, Mısır filosu manevra alanı bulamıyor, dar alanda oluşan kaos sayısal üstünlüğü anlamsız hale getiriyordu. Öğle saatlerine gelindiğinde savaşın gidişatı belirginleşti. Pers donanması ağır kayıplar verdi. Antik kaynaklar gemi sayıları konusunda farklılık gösterse de genel kabul Perslerin yüzlerce gemi kaybettiği yönünde. Yunan kayıpları ise çok daha sınırlı. Bu yenilgi aslında yalnızca askeri bir kayıp değil. Xerxes'in psikolojik üstünlüğünü de kırdı. Devasa ordusunun denizde yenilmesi Yunan direnişinin devam edeceğini gösteriyordu.
Pers kralı ordusunun büyük kısmını Anadolu'ya geri çekmeye karar verdi ve Yunanistan'daki harekatı sınırlı kuvvetlere bıraktı. Salamis yalnızca bir deniz savaşı değildi. Bu savaş stratejik aklın sayısal güce karşı kazandığı bir zaferdi. Eğer Yunan donanması açık denizde savaşsaydı sonuç büyük ihtimalle farklı olurdu. Ancak Temistokles coğrafyayı, zamanı ve düşmanın psikolojisini aynı anda kullanarak imkansız görünen bir zafer elde etti. Bu zaferin ardından Pers istilasının ivmesi kırıldı. Ertesi yıl Platae ve Mikale'de alınan zaferlerle Pers tehdidi geri püskürtüldü. Ancak bu sürecin dönüm noktası şüphesiz Salamis'ti. Temistokles yalnızca coğrafyayı değil, düşmanın psikolojisini de ustalıkla kullandı. Kserkses'e gönderdiği yanıltıcı mesajlarla Yunan donanmasının dağılmak üzere olduğu izlenimini yarattı. Pers kralı bu bilgiyi gerçek kabul etti ve donanmasına saldırı emri verdi. M.Ö. 480 yılında gerçekleşen Salamis Deniz Savaşı, antik çağın en belirleyici çarpışmalarından biri oldu. Darboğaz'da sıkışan Pers gemileri birbirine girdi, düzen bozuldu ve panik başladı. Yunan gemileri ise planlı ve koordineli bir şekilde saldırıya geçti. Savaşın sonunda Pers donanması ağır bir yenilgiye uğradı. Salamis'te alınan bu yenilgi Pers istilasının seyrini değiştirdi. Kserkses ordusunun büyük bir bölümünü geri çekmek zorunda kaldı. Yunan dünyası varlığını sürdürme şansı buldu. Eğer Salamis'te Persler galip gelseydi, antik Yunan kültürü, demokrasi ve felsefe büyük ihtimalle tarih sahnesinden silinecekti. Zaferin ardından Atina hızla güç kazandı. Donanma sayesinde ticaret gelişti, Pire limanı genişletildi ve Atina Ege'nin en önemli deniz gücü haline geldi. Ancak Themistokles'in yükselişi beraberinde düşmanlarını da arttırdı. Siyasi rakipleri onun artan etkisinden, popülaritesinden rahatsızdı. Bir süre sonra Themistokles Atina'dan sürgün edildi. Hayatının son yıllarını bir zamanlar durdurduğu Pers İmparatorluğu'nun topraklarında geçirdi. Bu durum tarihin en büyük ironilerinden biri olarak kabul ediliyor. Themistokles'in hikayesi yalnızca askeri bir başarı öyküsü değil. Bu hikaye cesaretin, öngörünün ve stratejik aklın bir uygarlığın kaderini nasıl değiştirebileceğinin kanıtı. Themistokles bir şehri kurtardı ama o şehir tarafından sürgün edildi. Bir imparatorluğu durdurdu ama kendi kaderini durduramadı. Ve bugün özgürlükten, demokrasiden, akıldan söz edebiliyorsak belki de bunun nedeni o gün Salamis'te alınan bir karardı.